Deniz nefes almak benim için. Balık olmak, balık gibi düşünmek, balık gibi hareket etmek demek. Ben aslında Karadenizliyim ama Akdeniz benim ekmek yediğim bir yer oldu. Ve ekmek yediğim yeri de kalkındırmak, ona bir şeyler katmak da benim görevim oldu. Akdeniz değişiyor. Akdeniz giderek sıcak bir deniz haline geliyor. Tropikalleşiyor. Hem Atlantik'ten hem de Kızıldeniz'den, Hint-Pasifik Okyanusu'ndan bize yabancı türlerin, hatta istilacı yabancı türlerin girişi devam edecek. Balıkçı, akademisyen, enstitü çalışanı, bakanlık, dalgıçlar, deniz koruyucuları hep beraber bu alanlarda bir olaraktan bilgilerimizi paylaşmamız gerekiyor. Türkiye'de 346.138 hektarlık alan koruma alanı olarak nitelendiriliyor. Bunların 31'i kıyı ve deniz koruma alanı. Nedir deniz koruma alanı dediğimizde de ekolojik olaraktan önem teşkil eden alanlar. Bütünleşik olaraktan ekosistem açısından önem arz eden alanlar. Bu alanlar deniz çayırlarını içeriyor, deniz memelilerini içeriyor, fok gibi önemli yerel türleri içeriyor, üreme alanlarını içeriyor ve bu yüzden de korunması gereken, dönem dönem balıkçılığa kapalı olması gereken alanlar. Ve biz de bu alanda Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda bir çalışma yürütüyoruz. Şimdi önemli olan bunlar. Geliyor da. Söyledim onu. Bayoma, balon ve aslan balıklarının yayılım alanlarının ve olası mücadele yöntemlerinin araştırılması projesi. TAGEM finansörlüğünde ve BSGM işbirliğinde yürütülen bir proje. Bayoma, Çanakkale'den Hatay'a kadar geniş bir kıyı alanında çalışıyor. Yani bu alanlarda yayılım gösteren balon balıklarının dağılımlarını inceliyoruz. Aynı zamanda da Ege Akdeniz'de yayılım gösteren aslan balıklarının hangi türlerinin kıyılarımızdaki tespiti ve biyoekolojik özelliklerin araştırılması aslında bizim amaçladığımız. Ülke çıkarları bunu gerekiyor. Ülkedeki balıkçıların bu süreçten etkilenip etkilenmemeleri bu alacağınız pozisyona bağlı. Ve bu pozisyon içinde bir şeyler yapılması lazım. Bayamo tam da aslında burada ortaya çıktı. Evet, yapılan bazı lokal işler var ama bizim ülkesi olarak bir iş yapmamız lazım. Bayamo'da bu işin aslında milatı diyebiliriz, doğum günü diyebiliriz. Bundan sonra tabii bu temelde mutlaka çalışma veya çalışmalar ilerleyecektir. Biz ilk önce sabahleyin tabii ki erken bir önceki günden neler yapacağımız, nerelere gideceğimizle alakalı planlamaları zaten yapıyoruz. Ama işte malzeme hazırlığı falan bir gün önceden sürüyor. Ve sabahleyin erken bir vakitte buraya gelip hazırlığımızı yapıp tekrar botla veya araçla istasyonumuza gidiyoruz dalış yapacağımız. Örnekleme başlamadan önce hava durumu bizim için çok önemli. Hava durumu, ayın durumu. Çünkü balıklar ay aydınlık olduğunda, balıkçı terimi olarak kullandığımız ay aydınlık olduğunda saklanabiliyorlar. Dalışa başlamadan önce dalış yapacağımız bölgenin fiziksel özelliklerini kaydediyoruz. Su sıcaklığını, tuzluluğunu, çözülmüş oksijenini, pH'ını ölçtükten sonra zıpkınlarımızı hazırlayıp dalışa başlıyoruz.
2018 yılında ilk dalışlara başladığımızda kaya altlarında tek tük aslan balığına denk geliyorduk ve örnekleme için yeteri kadar aslan balığı bulamıyorduk. ...2021 yılına geldiğimizde ise her derinlik hattı ve her kayanın altında 10-15 adet aslan balığına denk gelmeye başladık. Büyük ya da küçük herhangi bir aslan balığının bir bölgeye yerleştiğini düşünelim ki bu genelde akıntıların daha zayıf olduğu bir kaya kovuğu oluyor. Akıntıyla çok fazla haşır neşir olmuyorlar. Gözlemlediğiniz şeylerden bir tanesi de bu. Aslında küçüklükten başlıyor. Yani küçük bir aslan balığının bir kayaya yerleştiğini düşünelim. Öncelikli olarak tabii ki aynı yerde yaşayan diğer türlerle birlikte sanki dostane yaşıyormuş gibi davranışlar sergiliyor. Sonra biraz daha büyüdükçe etrafındaki komşularını tüketmeye başlıyor. Bu komşuları kendi türü de olabilir, kendi türünden küçük bireyler de olabilir ve bir noktadan sonra aslında bu yaşadığı yerde veya bu yaşadığı kayada diğer türler bu türe yaklaşılmaması gerektiğini öğreniyor. Boşluk bulduklarında oraya yerleşiyorlar, hızlıca ürüyorlar ve çok çabuk büyüyebiliyorlar. Aslan balıklarının muhteşem bir yüzgeç yelpazesi var ve herhangi bir düşmanla karşılaştığında o yelpazelerini açaraktan sırtındaki zehirli diken ışınlarını direkt böyle kaldıraraktan ben tehlikeliyim, bana yaklaşma diyor ve bunu avantaja çeviriyor. Nasıl avantaja çeviriyor? Ben diyor tehlikeliyim, beni yiyemezsin nasıl olsa diyor. Kendini av olmaktan kurtarıyor. Ama diğer türlerin yavrularıyla besleniyor. Yani hani tam bir aslan gibi hareket ediyor. Bu gördüğümüz harita Kaş bölgesinin dalış noktalarının olduğu harita. Buradaki bazı noktalar koruma bölgesinde şu anda. 2014 senesinde de aslan balığının ilk görüldüğü nokta Çobanburnu. Burası da Doğu Akdeniz'e en yakın dalış noktalarından bir tanesi. İlk çıktığı senelerde 2014-2015 senelerinde gelen misafirlere dalış merkezine bu balığı gösterdiğimizde herkes hayranlıkla izliyordu. Özellikle fotoğrafçılar çok meraklıydı bu canlıya. Hatta göstermek bayağı bir zor oluyordu. Çünkü 1-2 birey vardı. O 1-2 birey daha sonra 3, 4, 7, 8, 10 diye arttı. Ve şu anda dalış noktalarında bazı bölgelerde 20, 30, 40, 50 birey bir taşın altında 5-6 tane aslan balığının yan yana yaşadığını görebiliyoruz. Tabii o balıklar o bölgede olduğu zaman etrafında bu bölgeye özgü canlılar ne yazık ki olamıyor. Aslan balığının şöyle bir dezavantajı var bizim için. O balığı tüketen canlı yok gibi bir şey. Bildiğimiz bir canlı var, o da orfoz. Orfoz bireyleri de şu anda çok azalmış durumda. Biliyorsunuz ki koruma altında. Koruma altında olduğu için de bu canlıyı tükettiği çok nadir görülmekte. Bu türlerle alakalı yapılması gereken en önemli şey öncelikle teşhis. Biyolojilerinin yayılım amaçlarının araştırılması ve önüne geçilmesi. Evet, biz şu anda avlanmasını öneriyoruz. Avlanmasını ve tüketilmesini öneriyoruz. Ama bu bir çözüm mü? Yani sadece insanların amaçlarına yönelik çalışmalar mı yapmalıyız? Evet, avlansın, balıkçılık kazansın, balıkçılık ekonomisi kazansın. Evet, bunlar da olmalı. Ama ekosistem de kazanmalı, değil mi? Ekosistem için ne yapmalıyız? Bunun için de nesli tükenmekte olan orfozları korumalıyız. Ya da akyaları üreme dönemi gelmeden önce avlamamalıyız. Av yasakları neden var?
bu türleri korumak için, istilacı türlerin önüne geçebilmek için bu kurallara, bu yasaklara uymamız gerekiyor. Aslında biz burada aslan balığının tek bir yönü değil de hani sudaki halini, sudaki yaşam şeklini, oradan sonraki laboratuvara kadarki kısmını, ondan sonraki kısmını iyi şekilde gözlemledik. Gerek dalış konusunda, gerekse laboratuvar konusunda aslında kendimizi geliştirme imkanı da burada bulduk. En son otoritelerini söyleyeceğim. Başlıyorum. Araziden toplanan canlıların laboratuvar boyutu biyolojik veri toplama kısmına dayanıyor artık tamamen. Bu canlıların doğal ortamda hangi boya geldiği, ne kadar büyüdüğü, hangi canlılarla etkileşim içerisinde olduğu gibi bazı sorulara cevap aramak üzere çeşitli biyolojik ölçümler yapılıyor. 11, 12, 13 adet dorsal yüzgeci var. Aynı zamanda da pektoral yüzgeçlerinde de zehirli ışınları var. Biyolojik verilerin tamamı projenin nihai sonucuna giden bir sürecin önemli parçası oluyor. Aldığınız biyolojik ölçümlerle siz hem canlının kendisi tam anlamıyla daha somut verileri tanımış oluyorsunuz. Ekosistemdeki yerini aldığınız ölçümlerle, verilerle kestirebiliyorsunuz, değerlendirebilme şansına sahip oluyorsunuz. 178, 208. Yaş belirleme gibi girişimlerimiz de oluyor, işte otorite alıyoruz vesaire. Bunlar tamamen projenin sonucuna dair en somut verilerin aslında toplandığı mutfak kısmı diyebiliriz. Balon balıkları Tetradontidae familyasına ait türlerdir ve dünyada 184 tür ile ifade edilirler. Ülkemiz sularında da 8 farklı balon balığı türü bulunmaktadır. Benekli balon balığı yani Lagocephalus scleratus türü de ilk olarak 2004 yılında Gökova'da kaydı veriliyor ve şu anda Akdeniz'de en son 2014'te İspanya kıyılarında kaydı verildi. Bu inanılmaz bir yayılım. Balon balıkları zehirli balıklar ve de bunların karaya çıkartılması, avlanması gerçekten de çok ciddi yükler içeriyordu. Öncelikle insanları eğitmemiz gerekiyordu. Bunları kesinlikle avlamamaları gerektiği, yememeleri gerektiği. Çünkü balıkçıyla röportaj yaptığınızda balıkçı ben bunu yiyordum diyor. Aslında yememesi gerekiyor. Çünkü aslında kendi sağlığını tehdit ediyor. Biz bu noktada halk sağlığını tehdit eden bu türün avlanmaması gerektiğini ya da bakanlık herhangi bir çözüm üretmeden hiçbir şekilde bir şey yapılmaması gerektiğini anlattık insanlara. 2018 yılında başladığımız Varima projesinde Antalya Körfezi'ni balıkçılardan edindiğimiz anket çalışmaları sonucu ve diğer bilgi ve referanslarla pilot bölge olarak belirledik. 2018-2019 yılları arasında da aylık olarak Antalya Körfezi'nde olta ve çelik telli misina kullanarak balon balığı avladık.
Balon balığının stoklarının azalmasıyla ilgili avcılığının desteklenmesine dair tebliğlerin yayınlanmasına yardımcı olduk. Derisinden bir tekstil ürünü üretilmesine destek olarak ekonomiye kazandırdık. İlaç sanayinde kullanımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Diğer bölgelerden gelen balon balıkları türleriyle beraber laboratuvarda çeşitli analizlerini yaptık. Neler yaptık? Boy ölçümlerini aldık, cinsiyetlerini belirledik, karaciğer ve gonat ağırlıklarına baktık. Yaş ölçümleri içinde kafalarında bulunan otolit taşlarını çıkarttık ve mide içeriklerine baktık. Balon balıkları gerçekten de fırsatçı türler. Çünkü mide içeriğine baktığınızda ağ parçaları, misina parçaları ve ağa takılmış balık parçaları, hatta kendi türleriyle bile karşılaştık. 80, 60. Diğer avcılar geldiğinde akya gibi türlerle hani karşılaştıklarında aslında onlardan kaçıyorlar. Yani tamam hani bu alanda da bir avcı var ama ben gene kendi işime bakayım. Kolay avla hani besleneyim. Yengeç türleriyle, kalamarlarla besleneyim. Yani daha yavaş hareket eden türlere yöneliyorlar. Dördüncü birey sadece standart. Genelde bu olta balıkçılarının da çok fazla şikayet ettiği bir durum. Hani normalde çok eski zamanlarda balığa giden insanlar tüketebileceği balığı tutabilirken, mercan gibi değişik türler tutabilirken aynı bölgeden aynı yere olta attığı zaman oltanın balon balığıyla gelmesi veya hiç gelmemesi veya tuttuğu bir balığın yarım gelmesi insanları evine balık götüremez oldu tüketebileceği. Bu yüzden de çok fazla bir isyan var. Bizim kıyılarımızdaki balon balığı türleri tamamı yüksek düzeyde tetrodotoksi içermekte ve insanlar için ölümcül zehirlenmeler ortaya çıkarabilmektedir. Son bir yıl içerisinde 3 vatandaşımızı balon balığı zehirlenmesinden dolayı kaybetmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bu konuda özellikle dikkat edilmesi gerekmekte. Sadece bizim kıyılarımızda değil, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Güney Akdeniz'de Libya, Cezayir, Mısır, Doğu Akdeniz'de İsrail, Lübnan, Suriye kıyılarının tamamında Lagosphaloskleroz istilası yaşanmaktadır. Ve aslında bu sadece bizim sorunumuz değil, tüm Akdeniz ülkelerinin önemli bir sorunu durumuna gelmiştir. Balon balıklarını tüketim amacıyla avlayamayız. Fakat gıda dışı ikinci kullanım alanlarına yönelebiliriz. Kozmetik sanayinde kullanımı olabilir, yem sanayinde kullanımı olabilir, süs eşyası olarak kullanımı olabilir. Bu şekilde gıda dışı ikinci kullanım alanlarına yönelik araştırmaların ve çalışmaların yapılması, Akdeniz ekosistemindeki balon balığı yoğunluğunun, popülasyonunun av baskısıyla dengelenebilmesi açısından bize fırsatlar yaratabilir. Deniz bize görmek istemediğimiz gerçekleri gösterdi. Amiyane tabirle suratımıza çarptı. Yani stokları tükettik veya tüketme noktasına getirdik. Denizi kötü kullandık ve bir şekilde bir değişim ve dönüşüm vardı. Biz bunun farkındaydık ama görmezden geliyorduk. Deniz en sonunda bize şunu sundu. Evet, ben değiştim ve yeni halim bu. Bununla yaşamayı öğrendim. Şimdi bize çoğu zaman şu soru geliyor. Biz bu beladan ne zaman kurtulacağız? Cevabımız üzgünüm, siz bu beladan veya biz bu beladan kurtulmayacağız. Biz bu belayla yaşamayı öğreneceğiz. Bundan faydalanmayı öğreneceğiz. Yani eğer para kazanıyorsak denizden bunlar üzerinden artık para kazanmayı öğreneceğiz. Yüzerken bir tehlike varsa bu tehlikeyle birlikte yüzmeyi öğreneceğiz. Bu.
vejetaryen projesi başladığında kendimize daha çok bulunduğumuz coğrafyadaki ürünleri kullanmayı hedefledik. Akdeniz bir Ege Denizi gibi ya da Marmara Denizi gibi deniz ürünleri ve balık konusunda aynı derecede şanslı değil ne yazık ki. ...2018 yılında ilk menümüze girdiğinde balık hiç kötü bir yorum almadık açıkçası. Hemen o senenin sonunda yeni bir reçeteyle daha çıktık. O da aynı şekilde çok talep gördü. Artık 2019 yılında geldiğimizde balık diğer restoranlar tarafından da ufak tefek kullanılmaya başlamıştı ve bir sene önce biz insanlara anlatmak zorunda kalırken bir sene içerisinde aslan balığı yiyebiliyor muyuz diye gelmeye başladılar. Bu şekilde telefonda sormaya başladılar. Şu anda halen daha direkt oturup aslan balığını soran misafirlerimiz de var. Yeni dalmaya başlayıp aslan balığının istilacı bir tür olduğunu bilmeyen misafirlerimiz de "Aa biz onu suyun altında gördük, şimdi yiyemeyiz." diyorlar. Biz durumu açıklıyoruz. Aslan balığı tüketmemiz lazım. Gelecek nesillerin daha fazla Akdeniz balığı görmesi için, hatta Ege'ye de çıktı, daha fazla deniz balığı görebilmesi için, onlara da bu miras kalabilmesi için aslan balığını neden tüketmemiz gerektiğini açıklıyoruz. İstilacı türler aslında çok eski dönemlerden beri dünyanın ekosistemini tehdit eden canlılardır. 1992 yılında Rio Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması'yla uluslararası platforma taşınmıştır. Güzelliğin içerisinde yaşıyoruz. Her bir denizimizin, her bir doğal gölümüzün aslında endemik farklı türleri bulunuyor. Bunları korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak hem istilacı türlerin yayılmasını engellemek, ekolojik zararlarını en aza indirmek, eğer kurtulamayacaksak bunları da ekonomik olarak zararlarını engelleyip ekonomiye kazandırmak bizim başlıca görevlerimizden bir tanesi. Kaynaklarımız tükeniyor ve bu kaynakları kullanan 7'den 70'e herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bayuma projesiyle de biz bunun bir parçası olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İstilacı balon ve aslan balıkları evet ekosisteme zarar veriyorlar. Yerli türlerimiz yok olma durumuyla karşı karşıya. İnsan sağlığını da tehdit ediyorlar ama bu türlerle mücadelede onlardan faydalanmaya odaklanmalıyız. Balıklar çok zeki hayvanlar ve siz onları gözlemlerken, çalışırken onlardan da bir şey öğreniyorsunuz. Bayoma benim için mücadele, emek ve sonu gelmeyen öğrenme isteği ifade ediyor. Bayoma'da çalışırken büyüdüm, öğrendikçe büyüdüm. Ve hiçbir zaman da durmamamız gerektiğini öğrendim. Çünkü eğer biz durursak her şey durur.